Değerli arkadaşlar, İslam ceza hukuku bağlamında gündeme gelen pek çok ceza söz konusu. Bu cezaların bir kısmı modern dönemde sıkça tartışılmakta. Zaman zaman yorumlarda veya özel konuşmalarda bana da bu alanda bazı sorular yöneltilmekte. Uzun süredir ele almaya çalıştığım bir konu olmakla beraber biraz da zamana yaydığım, nedeni de hakikaten bu tarz konuları ele almak, bu tarz konularda nihai bir sonuca ulaşmak zor olsa gerek. Fakat uzun süredir hem akademisyenler arasında hem farklı platformlarda ele aldığım, zaman zaman bazı araştırmacıların sert eleştirilerine de maruz kaldığım rejim cezasını ele almak istiyorum. Rejim cezasını ele alan araştırmacılara baktığım zaman çoğunun metodolojik bir yaklaşımdan ziyade işte yaşadığı çağın çocuğu olarak daha basit, usule dayanmayan, basit bazı yorumlarla bu meseleyi ele aldığını görüyorum. Ben de elbet rejim cezasının bugünkü maşeri vicdanda pek yer edinmediğini, böyle bir cezanın uygulanmasını toplumun kabul etmediğinin bilincindeyim. Fakat hangi mesele olursa olsun ele alındığı zaman bir usule, bir metodolojiye bağlı kalarak, en azından fıkıh usulü bağlamında sağlam bir zemine, sahih bir zemine oturtularak meselenin ele alınması taraftarıyım. Rejim cezası ile ilgili konuya girmeden önce klasik fıkıh düşüncesinde ceza hukuku bağlamında 3 ceza türü söz konusudur. Birincisi kısas, ikincisi hadler, üçüncüsü ise tazir cezalarıdır. Kısas dediğimiz belli alanlarda bu belli bir uzuvla da ilgili olabilir. Kısas uygulanarak birine ölüm cezası vermek de söz konusu olabilir. Yani kısas dediğimiz belli kriterlere bağlı olan bir ceza söz konusu. Bir de hadler dediğimiz 6 veya 7 had zikredilebilir. Bu hadlerle de ilgili temel bazı cezalar mevzu bahis edilir. Hadlere temas etmek gerekirse zina haddi, kazıf haddi, hırsızlık haddi, içki haddi, eşkıyalık veya yol kesme haddi, irtidat dediğimiz dinden dönme haddi veya namazla ilgili Şafii mezhebinde gündeme gelen yine adam öldürme dediğimiz yani ölüm cezası dediğimiz bir had söz konusudur. Bu hadlerle ilgili genel bir değerlendirme yapmak gerekirse Hazreti Peygamber bir hadisinde idreul hudude bir şubuhat der. Hadleri en küçük şüphelerden, en küçük zanni bilgilerden dolayı düşürün der. Fıkıh müktesebatına da baktığımız zaman had cezalarının uygulanması için çok ağır şartlara bağlandığı, mümkün mertebe bu cezaların uygulanmamasını bir anlamda teşvik ettiklerini söyleyebiliriz. Nitekim Hazreti Peygamber'in de genel tavrına baktığımız zaman bu tür cezaları pek uygulamadığı veya sınırlı şekilde uyguladığı, zaman zaman itiraflar, ikrarlar mevzu bahis edilmesine rağmen insanları geri gönderdiği, bu cezayı uygulamadığını veya zamana yaydığını biliyoruz. Dolayısıyla hadler veya cezalar bir dinin temel esprisi, temel gayesi değil. Yani bir dinin temel amacı adaleti tesis etmek, haksızlığı gidermek gibi temel mesajları söz konusu olabilir. Fakat cezalar da özellikle bir devlet kurulmuşsa bu devletin hem bir hukuku hem bir ceza hukukunun alt disiplini olarak ceza hukukunun olması gerekir. Hazreti Peygamber de bir devlet kurduktan sonra ve ondan sonra da halifeler döneminde ve diğer devletler yani İslam'la yönetilen diğer devletlere baktığımız zaman bu ceza hukukuna dair hadlerin uygulandığını ve kabul edildiğini görüyoruz. Özel olarak rejim cezasına gelmek gerekirse rejim cezası Asurlulardan tutun da İslam öncesine cahiliye varıncaya kadar Hazreti İsa'nın önünde mesela rejim cezasının uygulandığını veya uygulanmaya çalışıldığını görüyoruz. İşte kendisi içinizde masum olan yani
daha önce bu suçu işlememiş insanın ilk taş atması gerektiğini ifade eder ve bir anlamda da kadını kurtarmaya çalışır. Yahudi hukukunda zaten rejim cezasını biliyoruz. Yani Orta Doğu'da zuhur eden, ortaya çıkan dinlerde veya kültürlerin pek çoğunda rejim cezasının mevcut olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla cahiliye döneminde de ehli kitap hukukunda da rejim cezası mevcut idi. Yani rejim cezası dediğimiz zaten mevcut olan ceza hukuku bağlamında mevcut olan bir cezaydı. Hazreti Peygamber'in başkanlık ettiği devlette, coğrafyada da bu ceza biliniyordu ve uygulanmaya devam ediyordu. Burada tabii ki genel olarak hem vahyin mahiyeti hem ceza hukukuna bakış açısından birkaç cümle sarf etmek istiyorum. Geçenlerde İbn Arabi'nin Futuhatül Mekkiyesinde okuduğum bir pasaj beni ciddi anlamda etkilemişti. Haklılık payı hakikaten var. Orada şöyle bir ifade kullanıyor. Allah diyor yeni bir hüküm getirmekten ziyade bir toplumda mevcut yani o toplum içinde uygulana gelen hükümleri sadece pekiştirmek için vahiy vasıtasıyla o hükümleri aynen uygular, aynen getirirler. Yani İbn Arabi'nin vurgulamak istediği şey aslında cezalar sıfırdan, yani daha önceden toplumun bilmediği cezalar değil, toplumun bildiği ve uygulaya geldiği cezaları şari ne yapar? Aynı şekilde uygular. Elbette İbn Arabi'nin yaptığı açıklamalara bir ek yapmak istiyorum. Yani şari bütün cezalara aynen korur anlamında kullandığı ifadelere %100 katılmamakla beraber büyük oranda doğru olduğunu kabul ediyorum. Fakat şari'nin bir de şöyle bir hedefi, amacı var. Mevcut olan ceza hakkaniyeti sağlamıyorsa, zulme neden oluyorsa bu tip cezaları ortadan kaldırır. Fakat böyle bir gerekçe, böyle bir husus söz konusu değilse mevcut olan cezaları aynen onaylar. Tabii ki buradan ne anlamalıyız? Yani şari'nin onayladığı bu cezaları kıyamete kadar uygulanacak cezalar olarak mı algılamamız gerekir? Yoksa daha önce pek çok videomda ifade ettiğim üzere şari belli bir coğrafyayı, belli bir toplumu dikkate alarak orada özellikle probleme neden olmayan hükümleri, uygulamaları aynen onaylar. Yani aksi bir problem olmadığı müddetçe bunlara müdahale etmez mi diyelim. Ben bu açıklamanın çok daha tutarlı, sağlıklı olduğu kanaatindeyim. Yani rejim cezasıyla ilgili de baktığımız zaman şari'nin bu alanda olumsuz bir cümle kullanmaması, o gün için rejim cezasının uygulana gelen bir ceza olması, toplum içinde bir problem teşkil etmemesi, bu ve benzeri nedenlerden dolayı da şari'nin bu alanda özel bir uygulama, özel bir hüküm vazetmediğini söyleyebiliriz. Rejim cezasıyla ilgili işin mahiyetine temas etmek gerekirse öncelikle rejimle ilgili bir ayet var mıdır? İlgililer tarafından bilindiği üzere bazı hadislerde şöyle bir ayet rivayet edilir. Eşşeyhu ve şeyhatu izâ zenâyâ farcumuhuma elbette veya farcumuhuma nekâle minallah şeklinde farklı lafızlarla aktarılan ve ayet olduğu iddia edilen bir bilgi aktarılır. Öncelikle şunu ifade edelim. Bazı sahabilerin buna ayet demesi ilgili ifadelerin ayet olduğunu göstermez. Nitekim sahabiler arasında bazı ayetler, bazı surelerle ilgili böyle tartışmaların mevcut olduğunu biliyoruz. Zira bir ayete veya bir ifadeye ayet diyebilmemiz için o lafzın mütevatir olması lazım, lafzının korunmuş olması lazım, muciz olması lazım ve benzeri bazı niteliklere sahip olması gerekir. İlgili hadislerde zikredilen veya radaatla ilgili de diyelim ki hamsu radaat veya aşr radaatla ilgili Hazreti Ayşe'nin ifadelerini de bu bağlamda değerlendirmemiz gerekir. Yani zaman zaman sahabiler veya Tövbe suresinin son iki ayetiyle ilgili Zeyd bin Sabit'in ifadeleri de böyledir. Zaman zaman sahabiler bir şeyin ayet olup olmadığına dair ihtilaf etmişlerdir. Bazıları filan lafızlar ayettir, bazıları ayet değildir demişlerdir. Fakat genel olarak bir şeyin ayet olarak kabul edilmesi sahabilerin konsensusuyla diyebileceğimiz veya büyük çoğunlukla veya şahitlerle, tanıklarla ayet olduğu ispat edilince Kur'an'ın bir parçası olarak kabul edildiğini en azından şimdilik ifade edebiliriz. Yani işin
tartışmalı konularına girmeden kabaca ifade etmemiz gerekirse bir sahabinin filan lafız ayettir veya filan lafız ayet değildir şeklindeki cümleleri biz hadislerde bolca görüyoruz. Fakat bunlara son kertede itibar edilmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Rejim cezası Hazreti Peygamber, sahabiler ve sonraki hukukçular tarafından kabul edilmiş midir? Öncelikle hem Hazreti Peygamber'in 3 veya 4 defa rejim cezası uyguladığını, işte 2 Yahudi'ye, sonra Eslem kabilesinden birine veya bazı hadislerde açıkça ifade edildiği Maize veya başka Müslüman olan bir kadına uygulandığını, gebe kalan bir kadına uygulandığını biliyoruz. Yani kabaca 4 defa aşağı yukarı, bazı hadislerde 3 defa da deniyor ama genel olarak baktığımız zaman 4 defa Hazreti Peygamber döneminde rejim cezasının uygulandığını biliyoruz. Sahabiler döneminde de bu rejim cezasının uygulanmaya devam ettiği, sonraki hukukçuların da neredeyse ittifakla kabul ettiği bir ceza olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi neden bu açıklamaları yapma gereği duydum? Çünkü hem Muhammed Ebu Zerr'a nispet edilen bazı ifadeler, sonra Ankara Okulu'na mensup bazı akademisyenler tarafından dile getirilen açıklamalara baktığım zaman genel olarak zina ile ilgili ayetin, yani ezzaniyetu vezzani fecidu külle vahidin minhuma mi'ete celde şeklindeki ayetin rejim cezasından sonra geldiğini, dolayısıyla o hükmü neshettiğine dair bir anlayışın olduğunu görüyoruz. Öncelikle teknik olarak şunu ifade edeyim. Ben ilgili ayetin rejim cezasından sonra gelip bunu neshettiğini kabul etmiyorum. Bunu kabul etmememin temel nedeni de şu: yani nesih diye bir olgu varsa, böyle bir uygulama varsa, bu uygulamadan sahabilerin, hadi Hazreti Peygamber'in ömrünün son döneminde bu nesihin gerçekleştiğini düşünelim. Hazreti Peygamber döneminde uygulanan cezaların tamamının bu ayetten önce uygulandığını farz edelim. Yani tarihi olarak bunu ispat etmek de pek mümkün değil ama böyle farz edelim. Bütün sahabilerin aşağı yukarı, bütün hukukçuların kabul ettiği ve bu alanda nesihten bahsetmediğini, sadece bir sahabiden işte ilgili ayet mi önce nazil oldu yoksa rejim cezası mı önce uygulandı şeklinde ifade bilmiyorum cümlesinden büyük bir hüküm çıkarmanın ben usul açısından tutarlı olmadığı kanaatindeyim. Yani dolayısıyla rejim cezasının zina ile ilgili ayetlerle nesedilmesi metodolojik olarak usulü fıkıh bağlamında baktığım zaman pek tutarlı olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu iddiaya sahip olanların da meseleyi güzel şekilde usule bağlı kalarak temellendirmediği kanaatindeyim. Aynı şekilde yine başka bir ayetle istidlal eden alimler veya araştırmacılar var. İşte cariyelerle ilgili hürlere verilen kadınların hür kadınlara verilen cezanın yarısı kadar uygulanacağına dair ifade. Bunlar da diyorlar ki rejimin yarısı olmadığına göre burada kastedilen 100 celdedir. Evet, bu ayetten de bu tarz bir alınan böyle bir hüküm çıkarılabilir. Ama ben pek çok videomda ifade ettiğim üzere hukuk dediğimiz şey, din dediğimiz şey literal olarak lafızdan çıkarılarak uygulanan bir şey değil. En azından ben şahsen böyle teşekkül ettiği kanaatinde değilim. Çünkü rahatlıkla Kur'an'da yer alan bir lafzın tahsis edildiğini, takyit edildiğini veya Kur'an'ın kendi içinde bu anlamda bazı hükümlerin değiştiğini biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir yöntemden hareketle rejim cezasının İslam hukukunda olmadığını ifade etmem doğru olmaz. Zira İslam hukukunda rejim cezası yoktur dediğiniz zaman Hazreti Peygamber, sahabiler, bütün hukukçuları aşağı yukarı töhmet altında veya en azından cehaletle damgalamış olursunuz. Dolayısıyla burada şöyle bir soru akla geliyor. O zaman rejim cezasıyla ilgili şahsen nasıl düşünüyorum? Şimdi daha önce sünnet bahsinde veya özel bir videoda Hazreti Peygamber'in tasarruflarına temas etmiştim. Hazreti Peygamber'in tasarruflarını temelde dini ve dünyevi diye ikiye ayırabiliriz. Veya Hazreti Peygamber'in tasarruflarını İbn Abdüsselam'da olduğu gibi üçlü şekilde de tasnif edebiliriz. Birincisi devlet başkanı olarak yaptığı tasarruflar. İkincisi Resul, Nebi olarak yaptığı tasarruflar. Üçüncüsü kaza, yargı alanına hakim olması hasebiyle yaptığı tasarruflardır. Bu tarz cezalar, özellikle rejim hem Kur'an'da da mevcut olmadığı için Hazreti Peygamber'in devlet başkanı olarak uyguladığı bir cezadır. Hazreti Peygamber bu tarz uygulamalarda bulunmuş mudur? Evet.
Başka bir hadisten men ahya ardan meyyiteten fehiye leh mesela. Ceza olmasa dahi bir hüküm ortaya koyar. Pek çok hukukçu işte ölü bir araziyi ihya ederseniz bu arazi sizindir şeklindeki ifadenin Hazreti Peygamber'in devlet başkanı olarak yaptığı bir tasarruf olduğu söylenir. Yine men katala katilen felehu selebuhu, yine savaşta bir mükafat olarak aldığı bu kararın, yani savaşta birini öldürürse onun üzerindeki mallar onundur şeklindeki ifadenin de yine bir komutan edasıyla dünyevi bir hüküm veya bir devlet başkanı olarak aldığı bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in bu tarz tasarrufları mevzu bahis edilir, kullanılır. Rejimle ilgili Hazreti Peygamber'in cezasını da bu bağlamda değerlendirmek çok daha tutarlı, usule de çok daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü biz bunu Hazreti Peygamber'in devlet başkanı olarak yaptığı bir tasarruf olarak ele aldığımızda, yani Hazreti Peygamber dünyevi bir hüküm olarak böyle bir ceza uygulana geldiği için, toplum tarafından kabul edilen bir ceza olduğu için ve bu alanda da henüz bir problem zuhur etmediği için bunu aynen takdir ettiği, onayladığını söyleyebiliriz. Fakat burada şunun da altının çizilmesinde fayda var. Hazreti Peygamber bu tarz cezaların uygulanmasını istiyor muydu? Aslında Hazreti İsa'nın rejim cezasını uygulamak istememesine yakın bir tavrın Hazreti Peygamber'de de olduğunu görüyoruz. Maiz defalarca, ki 4 defa denir, defalarca gelip Hazreti Peygamber'e ben zina ettim, bana zina haddi uygula dediğini görüyoruz. Hazreti Peygamber her defasında yüzünü çevirerek, ona iltifat etmeyerek, bir anlamda görmezlikten gelerek onu devamlı geri gönderdiğini görüyoruz. Bu şunu gösteriyor: Hazreti Peygamber bu cezayı uygulamak istemiyor. Ama toplumun bir arada yaşamasından ötürü bazı cezaların da uygulanması gerekir. Bu ceza da o toplum tarafından uygulana gelen, benimsedikleri bir cezadır. Ama son kertede illa ceza uygulanacaksa Hazreti Peygamber de bu cezalara ses çıkarmamış, uygulanmasına müsaade etmiştir. Bunun da ötesinde Maize bu ceza uygulandıktan sonra sahabiler Hazreti Peygamber'e gelip ya biz Maize bu cezayı uygularken kaçmaya çalıştı ama biz tutarak yine cezayı uyguladık derler. Hazreti Peygamber'in oradaki ifadesi de keşke bıraksaydınız der. Yani Hazreti Peygamber zaten böyle bir cezayı uygulamak pek istemediğini anlıyoruz. Yahudi 2 kişiye bu cezayı uygulamış. Çünkü Yahudi hukukunda bu ceza var. İslam'la yönetilen ülkelerde diğer dinlere mensup olan insanlar kendi hukuklarına göre cezalandırılırlardı. Kendi hukuk sistemlerine göre yaşarlardı. Yahudi hukukunda da bu ceza olduğu için Yahudiler böyle bir suça bulaştıklarında kendi hukuklarına göre cezalandırılırlar. Yine kadınla ilgili, mesela kadın geliyor, ya Resulallah ben gebeyim, böyle bir hata işledim, bana zina haddi uygula der. Hazreti Peygamber aynı şekilde kadına bu cezayı uygulamak istemez. Kadının oradaki ifadesi de ilginç. Sen Maiz'i geri gönderdiğin gibi, yani ona bu cezayı uygulamak istemediğin gibi beni de geri göndermek istiyorsun. Şimdi kadın dahi ısrarla kendisine ceza verilmesini istiyor ama Hazreti Peygamber'in tavrı aynı şekilde ona bu cezayı vermek istemediğine dair bir eğilim, bir meyil olduğunu görüyoruz. Nitekim kadını yollar, önce git çocuğunu doğur. Sonra kadın tekrar gelir, işte çocuğumu doğurdum. Ya git çocuğun işte büyüyene kadar birkaç yıl geçsin. Çocuğun en azından sütten kesilsin, bir dönem geçsin. Devamlı aslında bütün bu bilgilerden şunu anlıyoruz. Hazreti Peygamber bir anlamda onu geri çevirerek ya git unut, tamam, bu seninle Allah arasında bir şekilde kapat bu meseleyi demek istiyor. Bütün bu hadislerin ortak paydasından bunu anlıyoruz. Fakat kadın ısrarla gelince aslında buradan da şunu anlıyoruz. İslam ceza hukuku bireysel olarak ceza vermekten ziyade topluma mal olduğu zaman, yani ahlaki olarak bir çöküntüye neden olacak tarzda. Yani şimdi siz bir suç işlendi, toplum tarafında da ona bir ceza öngörülüyorsa siz cezayı uygulamazsanız toplum içinde o fesadı, o ahlaksızlığın yayılmasına vesile olursunuz. Hazreti Peygamber de, İslam ceza hukuku da büyük oranda bu cezalara, bu hadlere bu bağlamda yaklaşmıştır. Yani kamuya mal olduğu zaman toplum tarafından artık ahlaksızlığa veya farklı problemlere sebebiyet vereceği durumlarda uygulamıştır. Bunun benzerini Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde de görüyoruz. Bireysel olarak birilerinin kendi evinde alkol aldığını,
ve farklı bazı uygulamalarda bulunduğunu görüyor. Aslında ilk etapta ceza vermek istiyor ama özel bir alan olduğu için, kamuya mal olmadığı için mesela bu tarz şeylere ceza uygulamıyor. Hadlerle ilgili genel olarak fıkha baktığınız zaman zaten orada öne sürülen şartları dikkate aldığınız zaman bu cezaların uygulanması hakikaten imkansız kadar zordur. Dediğim gibi İslam ceza hukukunun veya Hazreti Peygamber'in veya şari'in tavrı da İbn Arabi'nin de ifadelerinde gördüğümüz üzere toplum tarafında uygulana gelen cezalar varsa bu cezalar olumsuz, kesin problemlere neden olmuyorsa onların uygulanmasına bir anlamda dolaylı olarak onay vermiş oluyor. Fakat biz ceza hukukuna şu bakışla bakarsak, yani bu hükümleri şari verdi kıyamete kadar asla değişmez, asla bu alanda yorum yapılmaz şeklinde baktığımız zaman problemler ortaya çıkmakta. Günümüzde rejim cezasını savunmak veya uygulanabileceğini iddia etmek kanaatimce imkansız veya çok zor bir şey. Yani bunu savunamazsınız ama o toplumlar, geçmiş toplumlar bu cezayı benimsedikleri için, normal karşıladıkları için o toplum için bunun bir problem teşkil ettiğini söylemek zor. Aynı şekilde kölelik ve cariyelikle ilgili konulara da temas edebiliriz. Diyelim ki geçmiş Yunan'da, Roma'da büyük filozoflar tarafından dahi kölelik ve cariyelikle ilgili açıklamalara baktığımız zaman hayretler içinde kalırız. Bugün kölelik ve cariyelikten bahsetmemiz mümkün olmamakla beraber büyük filozofların dahi bunlara bakışı çok farklıdır. Şimdi büyük filozoflar aptal olmadıkları için onların felsefik düşünceleri çağları aşan bir etkiye sahip olduğu için onlar alışa geldikleri, toplum tarafından kabul edilen o normları benimsedikleri için, o çağın bir çocuğu oldukları için bunu normal karşılamakta. Felsefik kitapları aralarında dahi, satır aralarında dahi bunlara rahatlıkla temas etmektedirler. Rejim cezası geçmiş toplumlarda uygulanmış, İslam öncesinde de dediğim gibi pek çok Orta Doğu'da yaşayan, ortaya çıkan dinler, kültürlerde uygulana gelen bir ceza. Bu cezanın da cahiliye döneminde uygulana geldiği, Yahudi hukukunda uygulana geldiği, İncil'de de buna dair dediğim gibi bazı ifadelerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla rejim cezası tarih boyunca uygulana gelen, özellikle bu coğrafyada uzun süre uygulana gelen bir ceza idi. Hazreti Peygamber de bu cezayı ortadan kaldırmamış. Buna dair olumsuz da yani olumsuz ve kesin bir yargıda bulunmamış ama uygulanmasını da pek istemediğine dair tavrını görüyoruz. Uygulamak istemediğini rivayetlerde veya hadislerde görebiliyoruz. Dolayısıyla sonuç olarak benim rejim cezası ile ilgili genel bakışım ne rejimle ilgili ayetin ilgili rejim cezasını neshettiğini düşünüyorum. Ne de böyle literal şekilde metinlerden hareketle bu cezanın neshedildiğini fakat Hazreti Peygamber veya sahabiler veya sonrasında hiç bilinmediğine dair asla temellendiremeyeceğim iddialarda bulunmuyorum. Hazreti Peygamber döneminde bu ceza uygulandı. Öncesinde de asırlar boyunca hep vardı. Sahabiler döneminde, halifeler döneminde hukukçular tarafında da bu ceza kabul edildi, uygulanmaya devam etti. Fakat bu dediğim gibi dini bir ceza olarak ele alınmamalı, kıyamete kadar asla değişmez bir hat olarak ele alınmamalı. Bu o toplumun alışa geldiği, uygulana geldiği bir cezaydı. Hazreti Peygamber de devlet başkanı olması hasebiyle, yani dini bir tasarruf değil de devlet başkanı tasarrufuyla bu cezayı onaylamıştır ve uygulamıştır. Müslümanlara da uygulamıştır, ehli kitaba da uygulamıştır, halifeler de uygulamıştır. Fakat bu devlet başkanı edasıyla yaptığı bir tasarruf olduğu için dini olarak, hukuki olarak da bağlayıcılığı yoktur. Farklı dönemlerde bunun yerine farklı cezalar gayet güzel şekilde uygulanabilir. Böylece diyerek en azından rejimle ilgili, ceza hukukuyla ilgili genel hatlarıyla kanaatimi paylaşmış olayım.